Herkese merhabalar. Bu haftaki konumuz uzayda doğan uzaylı mı olur? Eğer hazırsanız başlıyoruz. İnsan kendini çoğu zaman evrenin merkezinde değişmez ve sabit bir varlık gibi görür. Tarih boyunca insanoğlu kendisini doğanın üstünde çevresinden bağımsız bir özne olarak konumlandırmıştır. Ancak modern biyoloji ve evrimsel bilimler bize çok farklı bir gerçeği gösterir. İnsan bulunduğu ortamın doğrudan bir ürünüdür. Bedenimiz, beynimiz, davranışlarımız ve hatta duygusal tepkilerimiz içinde yaşadığımız çevresel koşullar tarafından şekillendirilmiştir. Bu insanın pasif bir varlık olduğu anlamına gelmez belki ama ancak coğrafya, iklim ve çevresel baskıların biyolojimiz üzerinde derin ve kalıcı etkiler bıraktığını kabullenmemiz gerekir. Bugün karşımıza çıkan temel soru şudur: eğer coğrafya gerçekten kaderimizi belirleyen güçlü bir faktörse ve uzay bir gün insanın için yaşanabilir bir coğrafya haline gelecekse, orada doğan, büyüyen ve yaşamını sürdüren insanlar bizim için hala bizden mi olacak? Onları aynı türden olarak mı göreceğiz bizimle, yoksa bizden tamamen farklı bir tür olarak mı göreceğiz? Yoksa farklı gezegen koşullarında evrimleşen yeni bir insan formu mu ortaya çıkacak? Bu soru sadece bilim kurgu değil, evrimsel biyoloji, gelişim psikolojisi ve adaptasyon mekanizmalarının kesiştiği son derece gerçek bir tartışma alanıdır. Sizce aynı DNA ile farklı canlılar gelişmesi mümkün mü? İnsanlar arasında görünüşte büyük farklar var gibi görünse de genetik düzeyde tüm insanlık son derece benzerdir. Herhangi iki insan arasındaki DNA benzerliği %99.9'un üzerindedir. Ancak burada kritik bir nokta var. Biyoloji yalnızca DNA diziliminden ibaret değil. Genlerimiz bir taslak, bir potansiyeller kitabıdır. Ancak bu genlerin nasıl ifade edileceği, hangi özelliklerin aktif hale geleceği ve bedenin nasıl şekilleneceği büyük ölçüde çevresel faktörlere bağlıdır. Epigenetik, gelişimsel plastisite ve çevresel adaptasyon mekanizmaları aynı genetik koda sahip olan canlıların bambaşka formlar almasını aslında sağlayabilir. Aynı genetik yapıya sahip canlıların farklı çevre koşullarında bambaşka bedenler, fizyolojik özellikler ve davranış kalıpları geliştirdiğinin dünyada sayısız örneği var. Bu olguya bilimsel literatürde fenotipik plastikite ismi verilir. Fenotipik plastikite, bir organizmanın genetik yapısını hiç değiştirmeden sadece çevresel koşulları değiştirdiğinizde farklı fiziksel ve davranışsal özellikler sergileyebilmesi yeteneğine diyoruz. Bu evrimsel süreçlerin ne kadar esnek ve dinamik olduğunu gösterir. Örneğin aynı bitki türünün tohumları farklı rakımlarda ekildiğinde kimi kısa ve gür, kimi uzun ve ince büyüyebilir. Hayvan dünyasında da aslında bu plastisite son derece yaygındır ve insanlar da bu kuralın dışında değildir. Yani aslında doğa bunu zaten hep yapmaktadır. Mağaralarda yaşayan balık türlerini düşünün. Aynı türün güneş ışığına erişimi olan ve açık sularda yaşayan bireyleri tamamen işlevsel, gelişmiş gözlere sahiptir. Ancak karanlık mağara sistemlerinde ışığın hiç ulaşmadığı sularda yaşayan popülasyonlarda nesiller boyunca gözler önce küçülür, sonra işlevini yitirir ve nihayetinde tamamen kaybolur. Bu durum evrimsel biyolojinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Peki neden böyle olur? Çünkü göz karanlık bir ortamda hiçbir işe yaramaz. Görme yeteneği ışık olmadan anlamsızdır. Ancak göz son derece karmaşık ve enerji tüketen bir organdır. Gözün gelişimi, bakımı, işleyişi önemli miktarda metabolik enerji gerektirir. Evrim ise işe yaramayan ama maliyeti yüksek olan hiçbir yapıyı uzun süre taşımaz. Doğal seçilim enerji tasarrufunu sağlayan bireyleri avantajlı kılar. Mağara balıklarında göz kaybı bir kayıp değil, aslında bir kazançtır. O enerji başka hayati işlevlere yönlendirilir. Aslında her canlının vücudunda bir enerji planı vardır. Canlılar sınırsız enerjiye sahip değildir. Her organizma sınırlı bir enerji bütçesiyle yaşamını sürdürür. Bu enerji yiyeceklerden elde edilir ve dikkatle dağıtılması gereken bu kıymetli kaynak beden tarafından hayatta kalmak ve üremek için gerekli sistemler arasında paylaştırılır. Bu enerji bütçesi şu temel alanlara dağıtılır aslında. Yani kaslarımıza, yani hareket sistemimize, hareket, avlanma, kaçma ve fiziksel aktivite için. Kemiklerimize tabi bu yapısal destek, vücudun sağlamlığı, işte bununla beraber iliklerimize üretilen kan için, kan hücresi üretimi için. Sonrasında beyinimizde işte karar verme, bilgi işleme gibi fonksiyonlardan mesuldür. Bağışıklık sistemine, o da hastalıklarla mücadele ve vücut savunması için. Ve üreme sistemine, türün devamı ve genetik aktarım için. Bu enerji ekonomisi prensibi nedeniyle kullanılmayan kaslar erir, hareketsiz kalan kaslar aslında vücudumuz için bir protein deposuna dönüşür ve kütle kaybeder. Vücudumuz enerji için aslında proteinleri direkt zaten harcamaya başlar. Yük taşımayan kemikler incelir. Mekanik stres altında olmayan kemikler kalsiyum ve mineral yoğunluğunu kaybeder. Astronotlar aslında uzayda bu sorunu yaşamaktalar. Yerçekimsiz ortamda kemik ve kas kaybına uğruyorlar.
Işığa ihtiyaç duymayan gözler küçülür ve kaybolur. Bunu işte mağara balıklarında zaten gözlemliyoruz. Görme işlemi kullanılmadığında göz yapısı dejenere olmaya başlar. Bu süreç iki düzeyde işliyor aslında. Bireysel düzeyde bu fizyolojik bir değişiklik. Buna işte plastisite ve işte adaptasyon ismini veriyoruz. Yani bir insanın yaşam boyunca kullanım ve çevresel faktörlere bağlı olarak bedeninde değişimler olur. Bu genetik alana, DNA'ya aslında yansımaz. İkinci kısımda ise nesiller boyunca devam ettiğinde bu evrimsel bir süreç olur. Yani artık kullanmadığımız organlar DNA'mızdan da silinir. Aynı çevresel baskılar nesiller boyu sürerse genetik düzeyde değişimler başlar. Doğal seçilim ve o çevreye uygun, daha uygun genetik varyantlar tercih eder ve popülasyon zamanla değişir. Bu evrimdir. Aslında çok çarpıcı adaptasyon vakalarını, yani insanların uyarlanabilirliğinin zirvesi diyebileceğimiz olayları gezegenimizden ayrılmadan da gözlemlemekteyiz. Hatta bu adaptasyonlar genetik hale de gelmiş durumda. Dünyadaki en çarpıcı insan adaptasyonu örneklerinden biri Endonezya ve Filipinler'deki Bajoa halkı gibi denizle iç içe yaşayan ada toplulukları tarafından sergilenmekte. Bu topluluklar yaşamlarını tamamen denize göre şekillendirmektedirler. Günlerinin büyük bölümünü serbest dalış yaparak bazen 70 metreye kadar derinliklerde dakikalarca nefes almadan işte balıkçılıkla geçimlerini sağlamaktalar. Bilimsel araştırmalar bu insanların bedenlerinin dalgıçlık gibi özel adaptasyonlar geliştirdiğini göstermiştir. Bu insanlarda işte dalaklar normal kara yaşamına odaklı topluluklara göre %50 daha büyüktür. Dalak oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerini depolar. Büyük dalak daha fazla oksijen rezervi demek. Ve nefes tutma kapasiteleri de olağanüstü hale gelmiş durumda. Yani bazı bireyler 10-13 dakika boyunca nefeslerini tutabiliyorlar. Bu da muazzam bir özellik. Bu özellikler sadece antrenman sonucu değil, yani artık genetik düzeyde adaptasyona uğradıkları araştırmalarla tespit edilmiştir. Bu bir spor başarısı değil, yani nesiller boyu süren biyolojik bir adaptasyon, insan bedeninin yaşam tarzına göre nasıl yeniden şekillenebileceğinin aslında canlı kanıtıdır. Bu örnek bize şunu gösterir: İnsan bedeni birkaç nesil gibi evrimsel ölçekte kısa sayılabilecek bir sürede bile temel fizyolojik sistemlerini yaşadığı çevreye göre yeniden ayarlayabilmektedir. Solunum sistemini, akciğer kapasitesini, nefes tutma refleksleri ve oksijen kullanım verimliliği değişebilir. Dolaşım sistemini, kalp atış hızı, kan hacminin artması, damar esnekliği ve oksijen taşıma kapasitesi optimize edilebilir. Enerji metabolizmasını, bedenin enerjiyi nasıl depoladığı, kullandığı ve dağıttığı çevresel taleplere göre aslında ayarlanabilir. Bu tarz adaptasyonların sadece birkaç nesil gibi kısa bir sürede gerçekleşebilmesi, insanın ne kadar bu plastisiteye, yani değişikliğe, adaptasyona yatkın bir tür olduğunun kanıtıdır. Ve bir de şunu düşünelim: eğer deniz gibi bir çevre bile bu kadar derin değişimler yaratabiliyorsa, uzay gibi radikal bir ortam neler yapabilir? Aynı gezegende aslında bu fizyoloji olarak bu kadar farklılaşabiliyoruz. Bir de bu işin psikoloji boyutu var. Şimdi dünyaya daha yakından bakalım ve insan psikolojisinin coğrafyayla nasıl şekillendiğini inceleyelim. Aynı gezegende, hatta aynı ülkede, aynı kültürel ve tarihsel köklerden gelen insanlar bile farklı coğrafyalarda yaşadıklarında farklı davranış kalıpları, farklı duygusal tepkiler ve farklı duygu düzenleme biçimleri geliştirir. Bu sadece kültürel bir fark değildir. Coğrafyanın, iklim ve çevresel koşulların insan psikolojisi üzerindeki doğrudan etkisinin sonucudur. Türkiye bu dinamiği gözlemlemek için mükemmel bir laboratuvar sunar. 7 farklı coğrafi bölgeye sahip olan Türkiye'de, yani ülkemizde, her bölgenin kendine özgü iklimi, arazisi ve yaşam koşulları o bölgede yaşayan insanların psikolojik ve davranışsal özelliklerini de şekillendirir. İşte bölgesel bazda bu etkilerin en somut örneklerini aslında Karadeniz bölgesinde de yaşamaktayız. Karadeniz bölgesinde coğrafi ve iklimsel özellikler şu şekilde. Ben de Amasyalıyım, Amasya'da yaşıyorum. Aslında Amasya Karadeniz'den de çok sayılmaz. Trabzon'da da üniversite okudum. Oradan biliyorum azıcık. Yüksek nem oranı işte yıl boyunca %70-80. Sürekli yoğun yağış alıyor ve Türkiye'nin en yağışlı bölgesi. Dik yamaçlar ve engebeli bir araziye sahip. Sınırlı tarım alanı ve zorlu yaşam koşulları. Tabii zorlu yaşam koşulları derken doğal yaşam koşullarından bahsediyoruz. Buna daha çok köylüler ve işte kırsal kesimdekiler maruz kalıyor. Bu çevresel faktörler şu psikolojik ve davranışsal özellikleri üretiyor. Hızlı tepki verme, değişken hava koşulları, ani karar almayı gerektiriyor. Yüksek enerji, hareketlilik, işte zorlu arazi, fiziksel dayanıklılık ve dinamizm gerektiriyor.
Dışa vurumcu bir iletişim tarzları vardır. Yoğun duygusal ifade, topluluk bağlarını da bu aslında güçlendiriyor. Mizah ve sözlü kültür alanında da aslında zorluk koşullarla başa çıkma mekanizması olarak gelişmekte. Yani zorluklarla bir nevi alay etmeyi öğreniyorlar. Ege bölgesine baktığımızda bu bölgenin ayırt edici özellikleri ılıman Akdeniz iklimi, sıcak işte kuru yazlar ve ılık yağışlı kışlar diyelim. Görece işte öngörülebilir ve istikrarlı bir doğa koşulları vardır. İşte verimli topraklar ve zengin tarım alanları, denize kolay erişim ve ticaret imkanları bu bölgedeki insanlarda şu psikolojik profili ortaya çıkarmakta. Bu bölgede yaşayan insanlarımız işte daha sakin ve daha rahat bir yaşam tarzı, doğa koşulları sürekli tetikte olmayı gerektirmediği için işte esneklik ve açık fikirlilik, ticaret ve işte çeşitlilik söz konusu olduğu için işte farklılıklara toleransları daha da yüksektir. Düşük stres düzeyine sahiptirler. İşte kaynak bolluğu, hayatta kalma kaygısının azlığı, sosyal ve dışa dönük etkileşim görülür. İşte açık hava yaşamı ve topluluk kültürü gelişir. Akdeniz bölgesine baktığımızda işte Ege'ye benzerlik göstermekle beraber karakteristik özellik olarak bakacaksak işte yüksek sıcaklık yaz aylarında 35-40 derece civarında seyrediyor. Uzun ve sıcak yazlar ve kısa ve ılık kışlar yine görülüyor. Açık hava yaşamına elverişli bir iklimi var. Bol güneş ışığı alıyor. Yıllık 300'den fazla güneşli gün görülmekte Akdeniz bölgesinde. Bu çevresel faktörler şu davranış ve duygu kalıplarını üretiyor. Sıcaklık, güneş ve aktivite ve canlılığı arttırıyor. Yani yüksek enerjiye sahip oluyorlar, yüksek enerji düzeyinde. Yoğun beden dili kullanıyorlar. Yani sıcak iklimlerde yaşayan insanlar daha fazla jest ve mimik kullanıyor. Duygusal olarak daha dışa vurumcular. Duygularının açıkça ifade edilmesi normaldir ve baskılanmaz. Ve sosyal etkileşim anlamında da açık hava yaşamı insanları bir araya getiriyor ve topluluk bağlarını güçlendiriyor. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda bölgenin halkı, bölgede yaşayan halklar nesiller boyudur çok zorlu koşullarla baş etmeye çalışmakta, göğüs germektedir. Burada su ve kaynak kıtlığı, işte kurak ve yarı kurak iklim, işte karasal iklim söz konusu, sert çevre koşulları var, çok sıcak yazlar, çok soğuk kışlar. Tarihsel olarak istikrarsız bir bölge, güvenlik durumları da sıkıntılı ve sınırlı da ekonomik fırsatlara sahipler. Aslında nesiller boyudur bu böyle. Bu zorluklar şu sosyal ve psikolojik yapıyı üretmekte. Bu insanlar güçlü bir aidiyet duygusuna sahipler. Kaynak kıtlığı, grup dayanışmasını aslında zorunlu kılmakta. Topluluk merkezli bir yaşamı benimsemek zorundalar. Bireysellik değil, kolektif hayatta kalma bilincine sahiptirler. Norm sıkılığı ise yani burada belirsiz ve tehlikeli ortamlarda katı kurallar güvenlik sağlamaktadır. Yüksek sadakat ve güven, grup içi bağlar son derece güçlüdür. Dışarıya karşı hep mesafeli olunur. Geleneklerine son derece bağlıdırlar çünkü değişim risk olarak algılanmakta ve gelenekler güvenlik sağlamaktadır. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda bu bölgenin de çok ekstrem koşulları olduğunu görüyoruz. Uzun ve sert kışları var. 6-7 ay civarında kar altında kalan bir sürü il var orada. Ve yüksek rakım işte ortalama 1500-2000 metre civarında bir ortalama rakıma sahiptir. Kışın eksi 30 dereceye varan düşük sıcaklıklar görülür. Bu da tabii kırsal alanda işte özellikle izole yaşam koşullarını beraberinde getirir. Bu çevresel zorluklar şu psikolojik özellikleri geliştirmektedir. Sabır ve uzun vadeli planlama gibi bir özellik kazanır buranın insanı. Kış hazırlıkları aylar öncesinden yapılır. Fiziksel ve duygusal açıdan dayanıklı olurlar. Sert koşullar zihinsel sağlamlık gerektirir. Duygusal açıdan kontrollü olmak durumundadırlar. Aşırı duygusal tepkiler kaynakları tüketir ve risk yaratır. İçe dönük türler işte burada içe dönük zeka diye bir kavram var. Bunlar uzun kış gecelerinde iç dünyalarını zenginleştirirler. Daha böyle duygularını kendilerini anlamaya kendilerini verirler. Minimalizm ve verimlilik ön plandadır. Gereksiz harcamalar yapmazlar. Niye? Aslında her kaynak onlar için değerlidir. Marmara bölgesine baktığımızda özellikle İstanbul orada ön plana çıkıyor. Bölgenin işte kentsel özellikleri işte yoğun nüfus ve kalabalık, metrekareye düşen insan sayısı işte çok yüksek yani nüfus yoğunluğu fazla, yüksek tempo ve hız yani her şey hızlı hareket eder, hayat çok hızlı akar. Ben de ilk görev yıllarımda İstanbul'da çalışmıştım. Sürekli işte uyarım, gürültü, trafik ve görsel kirliliğe maruz kalır oradaki insanlar ve rekabet ve ekonomik baskı da aslında söz konusudur. Orada geçim de zordur. Bu modern kentsel çevre şu psikolojik profili üretiyor aslında. İşte duygusal bastırma, kalabalıkta her yerde işte her duyguyu ifade etmek sosyal olarak kabul görmez. Yüksek iç stres, bastırılan duygular ve sürekli uyarım işte kronik stres yaratmaktadır. İşte hızlı karar alma gibi bir davranış geliştirmek zorundadırlar. Çünkü yavaşlık fırsat kaybı demektir. Yüzeysel ilişkiler kurmaktadırlar. İşte zaman kısıtlı olduğundan derin bağlar kurmak aslında zorlaşır.
Bireysel bir yaşam tercih ederler. İşte kalabalıkta herkes kendi evinde hayatta kalma stratejisine odaklanmaktadır. Uyum yeteneği işte sürekli değişen koşullar esneklik ve adaptasyon gerektirmektedir ve bu sebepten dolayı sürekli bir şeylere ayak uydurma zorunda kalırlar. Burada vurgulanması gereken kritik nokta şudur. Bunlar sabit kişilik kalıpları veya stereotipler değillerdir. İşte bunlar coğrafyanın bedene ve zihne uyguladığı sistematik baskıların nesiller boyunca birikmiş sonuçlarıdır. Her birey benzersizdir ancak yaşadığımız çevre davranışlarımızı, duygusal tepkilerimizi ve hatta düşünce biçimlerimizi şekillendirir. Bu determinizm değildir, etkileşimdir. İnsan çevresini de şekillendirir ancak çevre insanı daha derin ve kalıcı biçimde etkiler. Türkiye gibi küçük bir coğrafyada bile bu kadar değişiklik varsa ve çeşitlilik varsa farklı gezegenler ne kadar farklı insanlar yaratabilir? Coğrafya kader midir? Evet, coğrafya bir tür kaderdir ama mutlak kaçınılmaz bir kader değildir. Coğrafya insanın 3 temel boyutunu aslında şekillendiriyor. Birincisi işte bedenimiz nasıl gelişeceğini, işte kemik kas yoğunluğu, işte kemik kütlesi, kas kütlesi, kardiyovasküler kapasite, solunum sistemi gibi fiziksel özellikler çevresel taleplere göre yani içinde bulunduğumuz coğrafyanın koşullarına göre belirleniyor. İkinci olarak işte beynimizin neye duyarlı olacağını aslında coğrafyamız şekillendiriyor. Hangi uyaranlara dikkat edeceğimiz, hangilerini tehdit olarak algılayacağımız, hangi fırsatları göreceğimiz, yaşadığımız çevrenin öncelikleriyle aslında programlanıyor. Ve üçüncü olarak da duygularının nasıl yaşanacağını ve düzenleneceğini şekillendiriyor. Hangi duyguların kabul edilebilir olduğu, ne zaman ve nasıl ifade edileceği, nasıl kontrol edileceği coğrafyanın sosyal ve fiziksel koşullarıyla aslında bir nevi belirleniyor. Bu etki deterministik değil, olasılıksaldır. Bireysel farklılıklar her zaman vardır ancak coğrafya güçlü bir çerçeve çizer. Ve şimdi asıl soruya geliyoruz. Uzay bir coğrafya olursa ne olur? Şimdi coğrafyayı daha geniş bir perspektiften tanımlayalım. Coğrafya sadece dağ, deniz, orman gibi görünür unsurlar değildir. Bilimsel anlamda coğrafya bir organizmanın maruz kaldığı tüm fiziksel ve çevresel parametreler demektir aslında. Bu bağlamda belki de uzayda bir gün bir coğrafya haline gelecek. İçinde yaşadığımız gezegen için coğrafya şunları içerir. Yer çekimi olarak işte vücudumuzun ne kadar güç harcayacağını, kemiklerin ne kadar yoğun olacağını, kasların nasıl gelişeceğini belirler. Radyasyon seviyesi olarak da işte DNA, hasar, onarım mekanizmaları, hücre yaşam döngüsü ve işte kanser riskini belirleyen faktörler olarak gözümüze çarpar. Oksijen konsantrasyonunu ele aldığımızda solunum sisteminin işte verimliliği, kan hücresi üretimi ve enerji metabolizmasının oksijen konsantrasyonuna göre şekillendiğini görmekteyiz. Işık spektrumu ve döngüsüne baktığımızda işte sirkadyen ritmi, uyku uyanıklık döngüsü, hormon salgılanması ve işte ruh halini, bu işte gün süresi diyelim, güneş ışığı da aslında bunları belirliyor. Ve zaman algısı olarak baktığımızda da işte gün gece döngüsünün uzunluğu, yani günün 24 saat olması, işte mevsimsel değişimler, işte biyolojik saat ve davranış zamanlamasını etkilemekteler. Bu parametreler dünyada nispeten sabittir ancak uzayda radikal bir şekilde farklıdır. Bu geniş tanımla bakıldığında uzay şu anda insan için yaşanabilir bir coğrafya değildir. Uzay aşırı radyasyon, sıfır yer çekimi, oksijen yokluğu, ekstrem sıcaklık dalgalanmaları ve ölümcül boşluk koşullarıyla karakterizedir. Ancak teknoloji ilerledikçe ve uzay kolonizasyonu gerçekleştiğinde uzay yaşanabilir bir hale getirilecektir. Günümüzde Mars'la ilgili çeşitli terraforming fikirleri ortaya atılıyor bile. Kapalı habitatlar, yapay yer çekimi, radyasyon kalkanları ve yaşam destek sistemleri oluşturulacaktır. O an geldiğinde uzay artık bir coğrafya haline gelecektir. Ve tarih bize şunu öğretmiştir. Coğrafya değiştiğinde insan da değişir. Aslında bu değişim kaçınılmazdır. Soru ne kadar hızlı ve ne kadar derin olacağıdır. Farklı gezegenlerde doğan insanlar, işte mesela gözümüzde canlandıracak olursak düşük yerçekimli bir gezegende, örneğin Mars'ta dünyaya gelen bir insan, ki dünyanın %38'i bir yerçekime sahip olan bir gezegenden bahsediyoruz. Daha uzun boylu olabilir. Yerçekimi baskısı az olduğunda omurga ve kemikler daha fazla uzayabilir. Daha ince kemikli olabilirler. İşte yük taşıma ihtiyacı azaldığında kemik yoğunluğu düşer. Bu enerji tasarrufu sağlar ama işte kemiklerin kırılganlığını arttırır. Daha az kaslı olabilirler. İşte hareket için daha az güç gerektiğinde kas kütlesi gereksiz lüks haline gelir ve kaslar küçülür. Daha ince ve uzun bir vücut yapısı ortaya çıkar. Kardiyovasküler sistem zayıflar. Kalp düşük yerçekiminde kan pompalamak için daha az çalışır. Nesiller sonra kalp ve damarlar daha az gelişmiş olabilir. Bu insanlar dünyaya geldiklerinde yerçekimi onlar için ezici gelebilir. Ayakta durmak bile yorucu olabilir.
Ancak kendi gezegenlerinde bu beden mükemmel uyumludur ama bu insanlar dünyaya geldiklerinde engelli kategorisinde değerlendirilebilirler. Yüksek radyasyonlu gezegenlerde işte zayıf manyetik alan ve ince atmosferi olan yerlerde burada yaşayan insanların işte derilerinde daha pigmentli bir yapı görülebilir. Radyasyonu absorbe etmek veya yansıtmak için deri katmanları kalınlaşabilir, rengi değişebilir, melanin üretimi artabilir, deri daha koyu tonlara evrilebilir. Güçlü DNA onarım mekanizmaları gelişebilir. Tabi DNA'da radyasyon mutasyona yol açtığı için hayatta kalan bireyler daha etkili onarım genlerine sahip olanlar olacaktır. Daha yavaş büyüme ve daha düşük metabolizma hızına sahip olabilir. Radyasyonu yüksek olan gezegenlerdeki bireyler hızlı büyüme, hızlı hücre bölünmesi demektir. Bu da mutasyon riskini artırır. Yavaş büyüyen daha dikkatli hücre döngüsüne sahip bireyler daha avantajlıdır. Daha uzun yaşam süresi ama daha geç olgunlaşma görülebilir. Yavaş büyüme, geç üreme ama daha uzun yaşam anlamına gelmektedir bu insanlar için. Bu insanlar dünyaya geldiklerinde düşük radyasyon seviyeleri onlar için güvenli gelebilir ancak dünyanın yüksek yerçekimi ve mikropları onlar için tehdit oluşturacaktır. Kapalı ve karanlık habitatlarda örneğin yeraltı kolonileri veya uzak yıldız sistemlerinde zayıf ışık alan gezegenlerde yaşayan insanlarda ise tabii ki ilk olarak büyük ihtimalle göz yapısı değişecektir. Düşük ışıkta görmek için gözler büyüyebilir, retina daha duyarlı hale gelebilir veya tam tersi ışık gereksizse gözler küçülebilir ve işlevini yitirebilir. Tıpkı mağara balıklarında gördüğümüz gibi. Zaman algısı farklılaşır. Gün gece döngüsü olmadığında sirkadiyen ritim değişir. Uyku uyanıklık döngüsü daha esnek veya tamamen yapay ışığa bağımlı hale gelebilir. Daha içe dönük psikoloji gelişir. Kapalı sınırlı sosyal çevrede yaşamak, içe dönük düşünsel derin ilişkilere odaklı bir kişilik yapısını geliştirecektir. Geniş sosyal ağlar yerine küçük ama güçlü bağlar tercih edilecektir. Duysal öncelikler tabii ki değişecektir. Görme yerine işitme, dokunma veya koku alma daha baskın duyular haline gelebilir. Bu insanlar dünyaya geldiklerinde fiziksel olarak zayıf veya farklı görünebilir. Parlak güneş ışığı onları rahatsız edebilir. Açık alanlar kaygı yaratabilir. Ancak kendi gezegenlerinde veya habitatlarında bu özellikler mükemmel uyum ve verimlilik sağlar. Onlar için normal olan bizim için ekstremdir. Bizim için normal olan onlar için dayanılmazdır. Peki gezegen iklimi psikolojiyi nasıl değiştirir? İşte sürekli karanlık veya çok düşük ışık alan gezegenlerde yaşayan toplumlarda sessizlik ve sakinlik normaldir. Görsel uyarım olmadığında gürültü ve yüksek ses seviyesi gereksizdir. İletişim daha yumuşak, daha dikkatli hale gelecektir. İç dünya zengindir. İşte dış uyarım azaldığında zihin içe döner. Hayal gücü, monolog ve derin düşünme kapasitesi artar. Bununla beraber duygular derin ama sakindir. Aşırı duygusal dışa vurum kapalı ve karanlık ortamlarda sosyal gerilim yaratır. Duygular daha kontrollü, daha içselleştirilmiş bir şekilde yaşanacaktır. Sanat ve felsefe gelişir bu tarz toplumlarda. İçe dönük kültürler genellikle soyut düşünce, sanat ve felsefeye yönelecektir. Aşırı sıcak ve fırtınalı, kaotik bir takım çevre koşullarına sahip gezegenlerde ise hızlı karar almak, hayatta kalmak demektir. Öngörülemeyen tehlikeler anında tepki gerektirir. Düşünmeye zaman yoktur. İçgüdüsel ve hızlı kararlar aslında hayat kurtarmaktadır. Tepkisellik ve saldırganlık avantajdır. Pasif kalmak yerine tehlikeye maruz kalındığında saldırganlık onlar için daha avantajlı demektir. Proaktif hatta agresif davranış hayatta kalma şansını onlar için arttırıyor olabilir. Sabır değil cesaret ve risk alma burada öne çıkar. Uzun vadeli planlama, değişken ortamlarda işe yaramaz, ani fırsatları değerlendirmek, cesur davranmak ve risk almak gerekmektedir. Yüksek stres toleransı da yine bu tarz gezegenlerde yaşayan topluluklarda görülebilir. Sürekli tehlike altında yaşamak kronik strese dayanıklılık geliştirir ancak bu uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Soğuk, stabil ve öngörülebilir çevre koşullarına sahip bir gezegende ise planlama ve öngörü kritiktir. Uzun kışlar veya uzun döngüler aylar öncesinden hazırlık gerektirmektedir. Planlama yapamayan bireyler hayatta kalamaz. Tabii öz denetim ve disiplin, kaynaklar sınırlıdır. Öz denetim ve disiplin gerektirir. Bu kaynakları kullanmak, anlık tatmin yerine uzun vadeli hedefler önceliklidir bu tarz gezegenlerde yaşayacak topluluklar için. Tabii şu anda kurgusal anlamda bunlardan bahsediyoruz. Duygusal dayanıklılık, sabır gerektiren bir gezegende yaşadıkları için tabii bu tarz özellikleri gelişecektir. İşbirliği ve güvene dayalı bir ortamda ilişkilerini yürüteceklerdir ve yine toplumsal aidiyet ve güven onlar için önemli olacaktır. Düşük yenilik, yüksek verimlilik bu tarz bir
düşünce yapısına sahip olacaklardır ve değişime aslında çok da açık olmayabilirler. Gelenekselci bir yapıya sahip olabilirler ve sadakat ve grup bağlılığı onlarda da bizim dünyamızda da görüldüğü gibi hayat kurtaracaktır ve gruba ve topluluğa sadık olmaya çalışacaklardır. Ve katı normlar ve kurallar yine bu tarz bir gezegende gelişen halklarda yine görülebilir. Tehlike ortamında herkesin ne yapacağını bilmesi gerekir ve bu da katı normlar ve kurallar anlamına gelir. Kurallara uymamak grubu tehlikeye atar ve cezalandırılmaları tabii ki gerekir bu bireylerin o topluluk içindeki. Yine yabancı düşmanlığı görülecektir. Dışarıdan gelenler potansiyel tehdittir. Grup sınırlarını sıkı bir şekilde koruyacaktır. Hiyerarşi ve otorite yine kriz anlarında hızlı karar almak için güçlü liderlik gereklidir ve otorite bu tarz durumlarda asla sorgulanmayacaktır. Aşırı konforlu ve kaynak bolluğu olan tehlike seviyesi düşük gezegenlerde ise yaratıcılık ve yenilik artacaktır. Hayatta kalma baskısı olmadığından zihin keşfetmeye ve yaratıcılığa yönlenecektir. Yine sanat, bilim ve felsefe gelişecektir. Empati ve sosyal hassasiyet yükselir. Acı çekmek zorunda olmayan toplumlar başkalarının acısına da daha duyarlı hale gelir. Ahlaki değerler, insan hakları tabii ki ön plana çıkacaktır. Bireysellik ve özgürlük ön plana çıkacaktır. Grup baskısı azaldığında bireysel ifade ve farklılıklar kabul görür. Çeşitlilik de değerli hale gelecektir. Ancak krizlere dayanıklılık düşecektir. Zorluk yaşamamış nesiller ani krizlerde tabii ki panik yapacak ve etkisiz kalırlar. Ve fiziksel ve zihinsel dayanıklılık zayıflayacaktır. Tabii bunlar çok savaşçı toplumlar olmayacaklar muhtemelen. Anlam arayışı da tabii bunlarda daha fazla olacaktır. Neden yaşıyorum sorusu önem kazanır. Varoluşsal kaygı, bu tarz şeyleri araştırmak onlar için önemli olacaktır. Bu modern batı toplumların özelliklerini yansıtır. Yüksek yaratıcılık ve empati ancak düşük stres ve kriz yönetimi becerisi onlarda mevcut. Ne zaman başka bir şey oluruz? İnsan evriminin aşamaları işte bu sırayla ilerler. Peki ne zaman başka bir şey oluruz? Aslında bu sorunun cevabı insan evriminin aşamalarında gizli. Başta her şey kültüreldir. İlk nesil yani kolonistler dünya kültürünü taşır. Dil, değerler, davranışlar dünyadan gelir ancak yeni çevre, yeni kültürel adaptasyonlar gerektirir. Zamanla yerel kültür oluşur. Sonrası ise gelişimseldir. Yeni çevrede doğan çocuklar bedenlerini ve beyinlerini o çevreye göre geliştirir. Düşük yerçekimi, farklı ışık, farklı sosyal yapı gelişimi şekillendirir. Bu henüz genetik değil, sadece bir plastisitedir. Yani fenotip adaptasyonudur diyelim. En sonunda ise biyolojik hale gelir. Nesiller boyunca aynı çevresel baskılar sürerse genetik düzeyde değişimler başlar. Doğal seçilim o çevreye daha uygun genetik varyantları tercih eder. Popülasyon genetik olarak da farklılaşır aslında. Ve eğer uzay kolonileri uzun süre, yüzlerce veya binlerce yıl dünyadan izole kalırsa farklı çevre koşulları, yer çekimi, radyasyon, ışık, sosyal yapı yani nesiller boyu bu farklılıklar sürerse dünya ile genetik alışveriş, göç, evlilik azalır veya kesilirse o zaman kaçınılmaz soru ortaya çıkar. Uzayda doğan, büyüyen ve yaşayan biri yalnızca başka bir yerde yaşayan bir insan mıdır? Yoksa artık biyolojik olarak farklılaşmış başka bir insan türü müdür? Bu soru sadece teorik değil. Eğer insan gerçekten çok gezegenli bir tür haline gelirse bu soru er ya da geç cevaplanacaktır. Uzayda doğan uzaylı yeşil derili bir yaratık olmayabilir. Belki de uzaylı dediğimiz şey başka bir gezegende, başka bir coğrafyada, başka bir kaderle doğmuş başka bir insan olabilir veya başka bir insanın nesli olabilir. Ve günün birinde bize bakıp şunu sorabilir. Dünyada doğan sizler nasıl hayatta kalabiliyordunuz? Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İçeriğimizle ilgili daha detaylı blog yazısını internet sitemizde bulabileceksiniz. Linkini aşağıya bırakıyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar hepiniz hoşça kalın, bilimle kalın. Pusluğu öğrendim ama yılmadım. Dünyalı olduğum için ezildim. Mücadeleyi tanıdım. Sevgiyi tanıdım. Aşkı tanıdım. Meğer ne benzer yanlarımız varmış. Meğer sevgiye ne kadar açmışız öyle değil mi? Amerikan sineması. Sözüm sana. Yıllarca uzaylıyı başka tanıttın. Onu bir öcü gibi gösterdin. Ama unutma. Uzaylı da olsa insan insandır.